Son yıllarda Avrupa'ya gitmek isteyen milyonlarca Türk vatandaşının ortak bir sorunu var: vize alamamak. Randevu buluyorsun aylar sonrasına. Başvuruyorsun, belgelerini tamamlıyorsun, yine red. Yakın zamanda Avrupa'da yine bir takım görüşmeler oldu. Bakalım bu sefer sonuç ne olacak? Peki bu sıkıntının sorumlusu kim? Vatandaş mı, devlet mi, yoksa Avrupa Birliği'nin kendi politikaları mı? Ne oluyor da vize almak bu kadar zorlaşıyor? Eskiden vize almak zordu ama bugünkü kadar tıkanık değildi. Şimdi ise randevu yok, kotalar kapalı, itiraz hakkı azaltıldı. Başvuruların önemli bir kısmı geri dönme niyetine ikna olamadık gerekçesiyle reddediliyor. Bu cümle ne demek biliyor musun? Belgelerin tam olsa da, banka hesabın dolu olsa da, seyahat planın net olsa da konsolosluk memurunun içinden gelen ses nasıl isterse öyle karar verebiliyor demek. Ve bu sadece bireylerin değil, iş insanlarının, öğrencilerin, akademisyenlerin büyük bir sorunu. Avrupa Birliği ülkeleri süreci neden bu kadar sıkılaştırdı? Avrupa Birliği kendisini göç baskısından korumaya çalışıyor. AB diyor ki benim kapım milyonlarca insan tarafından çalınıyor. O yüzden sınırlarda değil, sınırlardan önce kontrol yapmak istiyorum. Buna güvenli üçüncü ülke yaklaşımı diyorlar. Yani AB göç akışını kendi sınırında değil, başvuru yapan ülkelerde durdurmak istiyor. Bu yüzden de vizeyi zorlaştırmak onlar için bir filtre. AB şunu da söylüyor: Türkiye'den vize alıp sonradan Avrupa'da kalmaya devam edenler var. Kaçak çalışanlar var, sığınma talebinde bulunanlar var. Evet, böyle insanların olduğu bir gerçek. Ama burada asıl sorun şu: bir devlet birkaç bin kişi nedeniyle milyonlarca düzgün vatandaşının seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasını engellemek için ne yapar? Vatandaş mı sorumlu, devlet mi? Bu sorunun cevabı tek taraflı değil. Ama adil bir şekilde bakalım. Evet, bazı vatandaşlar vizeyle gidip dönmüyor, kaçak çalışıyor, iltica ediyor. Bunlar AB'nin eline gerekçe veriyor. Ama bir gerçek daha var: devletin sorumluluğu daha büyük. Neden? Çünkü bir devlet vatandaşının yurt dışına normal bir insan gibi seyahatini sağlamak zorunda. Dünyanın pek çok ülkesi turistik, ticari ve akademik seyahatleri korumak için diplomasiyi en üst seviyede işletiyor. Geri dönüş garantisi veren anlaşmalar yapıyor, kendi içindeki kaçak göçle ilgili bilgileri Avrupa Birliği ile paylaşarak güven oluşturuyor. Türkiye bunların bir kısmını yapıyor. Ama yeterli mi? Hayır. Çünkü sonuç ortada. Hala randevu yok, hala ret oranları yüksek, hala AB ülkeleri şüpheci yaklaşıyor. Bir devlet vatandaşının dünyaya açılan kapılarını kapalı bırakamaz, bırakmamalı. AB yavaş yavaş duvar örüyor. Birkaç örnekle netleştirelim. Almanya vize reddine yapılan itiraz hakkını büyük ölçüde kaldırdı. Yani red aldıysan bitti. O kadar. Konsolosluklar personel yetersizliğini gerekçe gösteriyor ama kapasiteyi de artırmıyor. Bazı ülkeler Türkiye'den yapılan başvurulara ek kontrol, ekstra evrak isteyerek uzun bekleme süreleri oluşturuyor. Bunların sonucunda ne oluyor? Vatandaş cezalandırılıyor. Peki çözüm ne? Bu krizi çözmek için 3 alan var. Birincisi diplomasiyi güçlendirmek. Devlet Avrupa Birliği ülkeleriyle masaya oturur ve net biçimde söyler: ben vatandaşımın seyahat özgürlüğünü garanti altına almak istiyorum. İkincisi konsolosluk kapasitesini artırmak. Türkiye, AB ülkeleriyle ortak vize merkezleri kurmalı. Personel artırma, dijital başvuru sistemlerini genişletme, daha güçlü adımlar atılabilir bu konuda. Üçüncüsü iç denetimi güçlendirmek. Vize ile çıkıp kaçak kalanların oranını düşürmek AB'de güven algısını artıracaktır. Bu vatandaş için değil, diplomatik koz için önemli. Çözüm zor değil ama siyasi irade gerekli. Şunu unutmayalım: bu mesele sadece bir Schengen vize sorunu değil. Bir seyahat özgürlüğü, bir insan onuru, bir eşit muamele görme meselesi. Dünyanın birçok ülkesi pasaportunu göstererek geçiyor. Biz ise randevu için aylarca bekliyoruz. Soru şu: bu kader değil ama
Bu kaderi değiştirmek kimin görevi? Karar sizin.